Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeze çiçeğinin bakımını anlatacağım. Zeze çiçeği zamya olarak da adlandırılan, birçok evde yetiştirilen dekoratif ve bir iç mekan bitkisidir. Parlak yeşil yaprakları vardır ve dayanıklıdır. Aynı zamanda kaktüs familyasından da gelir. Yani uzun yıllar bu çiçeği evinizde büyütebilirsiniz. Şimdi böyle bir bitkiyi aldığınız zaman eğer ki bitkinin yapraklarında bir hastalık, böceklenme varsa bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Bugün sizlere 3 farklı önemli püf noktadan bahsedeceğim ve çözüm yöntemlerini göstereceğim. Özellikle salon çiçekleri evde çok çabuk bitlenme, böceklenme yaşayabiliyoruz yapraklarında. Yeşil yapraklı bitkilerin özellikle böceklenmesine son verecek çok önemli bir püf nokta sizlerle paylaşıyorum. Bunu tüm salon çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. İhtiyacımız olan 100 milim su ve 1 çay kaşığı kadar limon suyu ve üzerine benim özellikle salon çiçeklerinde bitlenme ve böceklenmelerde kullandığım tamamıyla doğal yapısı olan ve hiçbir kimyasal katkı maddesi bulunmayan nem yağını kullanıyorum. 10 damla nem yağı kullanacağım. Nem yağı doğal tespih ağacından elde edilir. Biraz ağır bir kokusu vardır. Fakat bitkilerinizin sağlıklı yapraklara sahip olmasını sağlar ve aynı zamanda parlaklığı da artırır. İhtiyacım olan bir pamuk. Bakın pamuğu bu karışımın içerisine batırıyorum. Ve bunu iyice sıkacağım. Daha sonra bu pamuk ile evdeki bütün bitkilerinizin yapraklarını hem üstten hem de alttan silebilirsiniz. Özellikle yeşil yapraklı bitkilerde bu işlemi ayda bir kere tekrarlamanızı tavsiye ederim. Bu tarz salon çiçeklerinde yapraklar bizim için çok önemlidir ve sağlıklı olması gerekir. Bu yüzden yaprak bakımını ihmal etmeyin. Sağlıklı yapraklara sahip olan bir bitki gelişimi hızlı olur ve daha hızlı çiçek açar. Normalde bu bitki çiçek de açıyor fakat çok nadir zamanlarda açtığı söyleniyor. Belki evinde bu bitki büyütenler varsa çiçek açmış olabilir. Evet, gördüğünüz üzere özellikle hem yaprakları üstten hem de alttan siliyorum. Özellikle salon çiçeklerinizi lütfen alttan yapraklarını kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü böceklenme ve hastalıklar genelde yaprak altlarından başlar. Bu bir unlu bit ya da kabuklu kırmızı böcekler olabilir ya da kırmızı örümcek olabilir ya da mantar hastalığı olabilir. Eğer yapraklarınızda çok fazla sararma oluyorsa bu bitkinizin çok fazla sulandığını ve aynı zamanda direkt güneş ışığına maruz kaldığını gösterir. Bu yüzden lütfen bu tarz bitkilerde direkt güneş ışığına kesinlikle koymayın. Özellikle bu bitki uzun süre az ışık alan bir yerde de gelişimini sağlayabilir. Diğer çiçekler gibi çok hassas değildir. Ama eğer direkt güneş değil, bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırırsanız bu bitkiniz çok daha hızlı gelişim gösterecektir. Dediğim gibi dayanıklı bir bitkidir ve şimdi bütün yapraklarını siliyorum. Evet, bitkimin tüm yapraklarını sildim ve gördüğünüz üzere şu anda çok canlı ve parlak gözüküyor ve bitkimiz daha sağlıklı yapraklara sahip olmuş olacak. Şimdi ikinci yönteme geçmek istiyorum. İkinci yöntemde bu tarz bitkilerde hangi tarz toprak kullanılır? Özellikle bu bitki çok hızlı büyüyeceği için mutlaka büyük bir saksıya dikmeniz gerekiyor. Ben torflu, suyu süzebilen, geçirgen, hafif bir toprak kullanıyorum ve bu toprağın içerisinde aynı zamanda biraz hayvan gübresi de var ve bu bitkinin daha hızlı büyümesine yardımcı olur. Sizler isterseniz kum, kil bilyesi ya da torf yani kaktüs için kullandığınız toprakları da kullanabilirsiniz. Ben salon çiçeklerinde özellikle toprak ve saksı değiştirdiğimde içerisine yumurta kabuğu da koyuyorum.
yumurta kabuğunu nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Yumurta kabuklarını bu şekilde kabuklarını ayırıp içini özellikle güzelce yıkamanız gerekiyor. İçindeki jelimsi tabakanın kalmaması gerekiyor. Daha sonra bu yumurta kabuklarını güneşte bir gün bekletin. Ve yumurta kabukları iyice kuruduktan sonra bunları robottan geçirip toz haline getireceğiz. Özellikle salon çiçeklerinde bu çok işe yarıyor. Biliyorsunuz ki yumurta kabuklarında bol miktarda kalsiyum vardır ve bu kalsiyum bitkilere de çok faydalı. Toz haline getirdiğiniz zaman toprakta çözünmesi ve toprağa karışması çok daha hızlı olur. Bu kalsiyum tabii ki birkaç ayı bulur toprak içerisinde açığa çıkması. O yüzden bunu saksı değişimi sırasında kullanacağım için bakın elimdeki yumurta kabukları gibi kurutup bunları şimdi toz haline getirmek için robot kullanacağım. Evet, yumurtaları toz haline getirdim. Bunu iki farklı yöntemde kullanacağım. Bir, toprak içerisinde kullanmak için. İkincisi ise bitkimize sıvı bitki besini olarak nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Bunun için hemen bir tabağa alıyorum. Bu toz halindeki gübreyi aylarca bütün çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Diğer ikinci yöntem için ise ihtiyacım olan bir yemek kaşığı toz haline getirdiğim yumurta kabukları tozu. Ve bunu bakın bir tabağın içerisine koyuyorum. Şimdi üzerine 1 litre su ekleyeceğim. Ve bu suyu ekledikten sonra iyice karıştırıp bunu bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Üzerine eklediğim su kaynar su. Kaynar su sayesinde yumurta kabuğu çok daha kolay karışacaktır suyla birlikte. Bakın gördüğünüz üzere bu şekilde iyice karıştırıp bunu bir gece bekletin ve daha sonra bunu bütün salon çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Bir gece beklettiğim yumurta kabuğu suyunu süzgeçten geçiriyorum. Posasından ayıracağım kökleri yapışmaması için. Evet, şimdi hazırlamış olduğum yumurta kabuğu tozum da hazır. Şimdi bunu yeni bir çiçek saksı değişimi yaptığınız zaman ve bu toprağı nasıl zenginleştirebileceğimizi sizlerle paylaşacağım. Yine en önemli noktalardan bir tanesi saksı kullanımı. Bu çiçek çok hızlı büyüyen ve büyük kökleri olan bir çiçek. Bu yüzden seçeceğiniz saksının büyük olması gerekiyor ve altının mutlaka delikli olması gerekiyor ki verdiğiniz suyun alttan süzülebilmesi gerekiyor. Bütün salon çiçeklerinde bu tarz saksıları lütfen mutlaka kullanın. Bu çok önemli. Evet, saksım gördüğünüz üzere bu şekilde ve şimdi artık bu saksının içerisine ilk olarak torflu toprağımı ekliyorum. Torflu toprağımı ekledikten sonra şimdi saksımı bu toprağın üzerine yerleştireceğim ve yeterli büyüklükte artık ekebilirim. Şimdi tam bu noktada hazırlamış olduğum yumurta kabuğu tozunu toprağın üzerine serpiyorum. Bakın bu serpmiş olduğunuz yumurta kabuğu tozu aylar içerisinde toprakta çözülecektir ve böylelikle aylar içerisinde bitkinizin gelişimi daha da hızlanacaktır. Birdenbire etki etmez. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Fakat faydası çok fazladır. Bakın saksı altında biriken mantarları da görüyorsunuz. Bu genellikle çok fazla sulamadan kaynaklanır. Bu çiçek kesinlikle çok fazla sulamayı sevmez. Yani bu çiçeği haftalarca susuz bıraksanız bile ölmez, fakat fazla su verirseniz ölür. Evet, şimdi saksımı çıkarıyorum.
Gördüğünüz üzere çiçeğin birçok kökü var ve çok dayanıklı kökleri var. Yumurta şeklinde kökleri var. Bu yüzden kökleri taşıyabilecek bir saksıya ihtiyacımız var. Ben seramik bir saksı kullandım. Sizleri de bu tarz saksıları kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü salonda hem daha şık duracaktır hem de çiçeğinizin hızlı büyümesi durumunda bu çiçeği taşıyabilecektir. Şimdi kenar kısımlarına bu topraktan ekliyorum. Evet, zeze çiçeğimi yeni saksısına ve yeni toprağına ektim. Bakın ben bu şekilde saksımın altında bir tabak kullanıyorum. Böylelikle fazla su verdiğimiz zaman altta süzülecektir ve bu suyu süzebilirsiniz. Şimdi daha önceden bu çiçeğim için hazırlamış olduğum, biliyorsunuz ki yumurta kabuğu suyu vardı. Ben ayda bir kere salon çiçeklerine dönüşümlü olarak sıvı bitki besinleri veriyorum. Sizler de mutlaka eğer evde çiçek besliyorsanız çiçeklerin minerallere ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Her sulamada toprak içerisindeki mineraller ve vitaminler azalır. Bu yüzden ayda bir kere ben kendim doğal bitki sıvı bitki besinleri veriyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ve çiçeğin altında bakın bu şekilde sular birikir ve bunu çeker. Kesinlikle çok fazla su vermeyin. Çok fazla su verirseniz hemen bitkinizin bu soğan tipi olan gövdesi çürüyecektir. Sizlerle bu bitkimin gelişimlerini de paylaşmak istiyorum. Evet, sizlerle bu bitkimin sadece 2 hafta içerisindeki gelişimini gösterdim. Çok hızlı bir şekilde soğan şeklinde büyüyüp ve yapraklara dönüşüyor. Tamamen bol ışık ve az sulama sonucu ve düzenli gübre ile bitkileriniz bakın hem sağlıklı yapraklara hem de bol bol büyümeye sahip olacaktır. Bu yüzden bitkilerinizi büyütürken lütfen anlattığım püf noktalara dikkat edin. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz ve beni hangi ülkelerden takip ettiğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.